Herkese Bodrum'dan merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz Almanya'daki son bürokratik işlerimizi ve yeni işimizi, evimizi hepsini ayarladıktan sonra ayağımızın tozuyla Türkiye'ye geldik. Peki niye Bodrum'dayız? Buraya 2-3 günlüğüne bir kaçamak yaptık. Çünkü evlilik yıldönümümüzü kutlamak istiyoruz. Normalde çok basit şeylerle geçiriyoruz evlilik yıldönümümüzü. Birbirimize güzel şeyleri hatırlatarak, birlikte bir yemek yiyerek falan. Ama bu sefer Türkiye'deyken birazcık da dinlenmeye de bahane olsun diye böyle bir yer seçtik. Burası da yine sakin bir yer. Daha lokal bir yerini seçmeye çalıştık. Göltürkbükü denilen bir tarafındayız Bodrum'un. Hatta Türkbükü sahili bayağı popüler, o buraya yakın ama biz Gölköy denilen kısmındayız. Dün geldik buraya, yüzdük, güneşlendik, bayağı bir stres Yandık, attık. renklerimizden belli olduğu üzere. Evet. Bugün ikinci günümüz. Biraz kendimizi enerjik hissediyorken burayı çekip sizlere de gösterelim istedik aslında. Şimdi arkamızda gördüğünüz sahile ineceğiz. Kaldığımız otelin sahili burası. Burada takılıyoruz genellikle. Çok da az aslında. Eylül ayının olmasından dolayı olabilir değil mi? Öyle düşünüyorum ben. Tabii şimdi okullar açıldığı için, bu arada okullar açık mı Türkiye'de? Açıldı ama online eğitim veriliyor galiba. 1. ve 8. sınıflar falan gidiyor. Ama yine de özellikle çocukların ve ailelerin de yine sorumlulukları olduğu için herhalde tatil sezonu Türkiye için büyük oranda bitmiş gibi duruyor en azından. Yani bizim de işimize geldi. Açıkçası zaten pandemi var. Böyle sakin olması, lokal olması şu an çok hoşumuza gidiyor. Akşam güzel bir restoranda yemek yiyeceğiz bugünün Şerefine. ne denir? Evet. Peki bu bizim kaçıncı yıl dönümümüz? Bu bizim 3. yıl dönümümüz. 3. yıl dönümümüz. 3 yıldır evliyiz tam olarak. İlk yılda evlilik yıl dönümümüzü kutlamıştık. Hatta onda bir videosu vardı. Onu da yine yukarıdan Bahar'ın kafasının üzerinden sol taraftan izleyebilirsiniz. İlk daha milletteki toy olduğumuz zamanlardı ve bizim için eğlenceliydi. Ara sıra açıp o videoyu izliyorum ben de bu arada. Ben de izliyorum. Kesinlikle çok özel ve keyifli bir video bizim açımızdan en azından. İstersen şimdi sahile inelim. Olur, Oraları inelim. keşfedelim. Buranın koylarını size gösterelim. Neler yaptığımızı gösterelim. Biraz otelimizi anlatalım. Nasıl ayarladık, buraya nasıl geldik, nasıl kaldık. Her şeyi pandemi koşullarında ayarlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince kendimize özel tutmaya çalışıyoruz. Bakalım ne kadarını başarabildik. Sizlerle de paylaşalım. Hadi gidelim. Şimdi otelimizden çıktık. Birazcık bugün yüzdük ve artık dinlenmeye çalışıyoruz. Sizlere buraya nasıl geldik biraz bundan bahsetmek istiyorum. İzmir'den geldik buraya çünkü benim ailem İzmir'de yaşıyor. Normalde pandemi sürecinde otobüse binmek bize çok cazip bir fikirmiş gibi gelmedi. Çünkü otobüste birden fazla insan olacak. Dolayısıyla potansiyel yüksek. Biz de bu sebeple araç da çok iyi derecede kullanamadığımız için araç da kiralayamadık ve kendi aracımız da yok. 18 yaşında ehliyet alıp kullanamayanlar cemiyeti. Evet. Evet. Ben. Bunu aşacağız ama söz. Gelecek hedeflerimden biri arabayı çok iyi şekilde kullanmak ve bu konuda Almanya'da özellikle ilerleme sağlamak diyelim. Peki Bodrum'a nasıl geldik? Paylaşımlı bir araç uygulaması vardı. Onu kullanarak geldik. Kişi başı da 80 lira verdik. Aslında biraz fazla bence 80 lira ama sadece biz yolculuk yaptık ve arka koltuktaydık. Çok konforlu bir şekilde geldik ve 3 saat sürdü değil mi gelmemiz? 3 saat sürdü. Evet, aslında yakın mesafede, hiç gözümüze gelmedi. Zaten bu planlar aslında çok spontan yaptığımız planlar olduğu için Tam olarak bir gün öncesinde zaten karar verdik ve ertesi günde direkt geldik buraya. Yani birkaç saat içerisinde otelimizi ayarladık. Biraz bir baktık konumuna, otelin aldığı puanlara baktık. Bu arada bu gibi durumlar için genellikle Google yorumlarını kullanıyoruz. Bunun dışında tabii yurt dışında Booking özellikle çok kullandığımız bir şey. Ama o tabii burada Türkiye'de kapalı olduğu için maalesef. alternatif olan diğer sitelerini kullandık. Ama sadece oralara aldanmadık. Dediğim gibi Google yorumlarını da check ettik. Oteli de bizzat arayarak rezervasyon falan yaptırdık. Ama yolculuğumuz keyifliydi aslında. Çok hızlı geldik. Çok hızlı, buraya da keyifli kolay geçiyor. ulaştık. Şu anda burası da sakin bir yer. O yüzden keyfimiz de yerinde açıkçası. Bir şeyleri spontan planladık. Çok hızlı gelişti. Ama nihayetinde buraya sağ salim, başarılı bir şekilde geldik. O yüzden şu an keyfimiz çok yerinde. Şimdi isterseniz yürüyüşe devam edelim. Sizlere bu eşsiz sahili göstermek istiyorum.
Şimdi arkamızda gördüğünüz bizim kaldığımız otel. Burayı dediğimiz gibi son dakikada bulduk, planladık. Memnunuz da genel olarak, değil mi? Yani evet. Tam sahilin kenarında, hemen denize çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Burası zaten odada denizi görüyor. Buraya geceliğine 400 lira verdik. Bence biraz pahalı olabilir. Ama genel olarak Bodrum'un fiyatları pahalıdır diye düşünüyorum. Ben hayatımda ilk defa Bodrum'da tatil planı yapıyorum bu arada. Daha önce hiç Bodrum'a gelmemiştim. Fethiye'ye falan gitmiştim, Muğla'da. Orası da ayrı bir cennet ama burası da güzel. Deniz çok temiz. Bu arada hemen derinleşmiyor. Bayağı bir gidebiliyorsun, değil mi? Yani bayağı bir temiz, bayağı 50 güzel. metreye kadar falan hiç ayağınız yerden kesilmeden gidebiliyorsun. Çocuklar için falan da çok güzel, aile için de çok güzel. Burası bir de Bodrum'un o merkezindeki çok popüler noktalar gibi değil, nispeten daha sakin. Zaten bunu da bilerek tercih ettik açıkçası. Ama böyle bir gece hayatı, hareketlilik falan arıyorsanız buraya gelmeyin deriz. Zaten bilmiyorum pandemiden dolayı mı yok ama etrafta bir beach club falan da yok. Sadece bir tane var galiba. Bir tane de balık restoranı var hatta. Onun dışında her tesisin kendine ait restoranları var. Etrafta bir iki kafe var. Bir iki ev yemeği yapan yer var. Ama gerçekten bir iki tane, yani bunu geçmiyor. Çok büyük bir beklentiniz olmasın bence buraya gelmeyi tercih edeceksiniz. Ama ben kafamı dinlemek istiyorum. Sakin sakin rahat tatilimi geçirmek istiyorum. Bir yandan da temiz bir yerde kalayım falan. İşte sakin bir yer olsun derseniz biz bu bütün kıyı şeridindeki otelleri az çok gördük. Hepsi aşağı yukarı aynı standartta. Açıkçası ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Benim de tatil anlayışım özellikle şehirden ve o kalabalıktan izole olmak olduğu için burası benim için idealdi. Ama Bahar'ın da dediği gibi katılıyorum. Eğer gerçekten böyle biraz partilemek, biraz böyle gece hayatı görmek istiyorsanız bunun için Bodrum merkezi ya da daha başka koylara, daha başka noktalara gidebilirsiniz. Tabii tatil diyoruz, deniz kumu diyoruz, Bodrum diyoruz ama aslında bizim için önemli olan şey burada evlilik yıl dönümümüz. 3. yılımıza girdik, farkında mısın? Evet, zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. 3 yıl böyle su gibi akmış geçmiş, her seferinde farklı farklı şeyler biriktiriyoruz, farklı yerler deneyimliyoruz. Bu sefer de deniz tatili deneyimleyelim dedik. Zaten buna da çok ihtiyacımız vardı açıkçası. Çok yorulduk. İş stresi, ev taşıma stresi, senin kendi hayatındaki işlerini bırakıp başka işlere dönüştürme çaban, her şey üst üste geldi. Ama beraber olmak zaten her şeyin üstesinden gelmeye yetiyor. Bu da öyle oldu. Bu da bizim birazcık ödülümüz, değil mi burası? Evet, kesinlikle öyle. Zaten 3 yılda aslında birçok şeyi öğrendiğimizi düşünüyorum ben. Bizim ilişkimizi biraz açıkçası ne denir, okul gibi görüyorum ben. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun, sürekli bir şeyler. Muhakkak herkesin de öyledir. Ben bu hissi ama çok net gözlemliyorum. İlk başladığımız noktadan 5 sene önce ilişkimiz başlamıştı ve son 3 yıldır evliyiz. Gerçekten bu süreçte ben çok güzel zamanlar kaydettik, çok güzel zamanlar elde ettik ve onları sürekli hatırlıyoruz diye bakıyorum olaya. Evet, yani burası da sağ olsun deniz, kum, güneş, akşamları mis gibi bir dolunay, mehtap ışığı falan derken insana ister istemez romantik de kılıyor. Bu 2 günde bol bol bu zamana kadar süreçte neler yaşadık, neler yaptık onları konuşma fırsatımız oldu. Çok da iyi geldi açıkçası. Çünkü hayatın karmaşasında böyle özel günler olmadan bunları çok da hatırlamaya bir fırsat olmuyor, değil mi açıkçası? Yoksa hani evlendik tamam önemli değil ama evlilik yıl dönümü o kadar çok kutsayacak bir şey yok. Ama bizim için aslında bu yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi bir gözden geçirmek, bir kendimize bakmak, bir es vermek için güzel bir fırsat. Ben de onu şu anda burada değerlendirdiğimiz için çok mutluyum açıkçası. Ben hep bakıyorum, mesela hayatımızı şu an taşıdığımız noktada kesinlikle ilişkimizin ya da aldığımız kararların
ilk başladığımız noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela hani yine kendi özelimizden istersen gidelim. Dün akşam da konuşmuştuk. İstanbul'da Cihangir merdivenlerde otururken Münih'e gitme planı mesela. Oktoberfest falan. Ama o zamanlar yurt dışına taşımak gibi planımız yok ikimizin de ve Münih için de öyle yanıp tutuşmuyorduk. Sadece turistik gezi olarak ya Münih'e gitmeliyiz. Oktoberfest'e katılalım gibi bir şey söylemiştik ve bu ilişkimizin ikinci günündeyiz. Üçüncü günü falan herhalde belki başladıktan sonraydı. Sonra hayat bizi 2,5 yıllığına Münih'e sürükledi. Evet. Ve o gün böyle bir karar yoktu kesinlikle. Bu karar o konuşmadan 1,5 yıl sonra falan olmuştur. Belki 2 yıl sonra olmuştur. Oktoberfest oldu. Evimizin dibindeki Luna Park oldu. Evet. Artık sarhoşları görünce yoldan geçerken şey dedim, yeter ya, bıktım şu Oktoberfest'ten. Hayatta gitmem, bozdunuz Münih'i falan. Getiriyorsunuz şuraya elin Amerikalılarını, bilmem Çinlilerini falan, hep şey kafası olmuştu. Yani. Çok turist geliyor diye. Tabii ki turistten de duruyor yani. Yok ama yani şaka bir yana gerçekten bizim de hayalini kurmadığımız böyle şeyler yaşamaya devam ediyoruz, yaşıyoruz da. Bu güzel, hani önemli olan zaten bunları beraber istemek. Benim açıkçası Serkan'la evlenirken de kendi içimde gözlemlemek denmez de kendi içimde gözden geçirdiğim en önemli şeylerden biri benim gibi o da gezmeyi seviyor mu ya da yerinde sabit durmayı mı seviyor, ben bir yere gitsem o da gelir mi falan, bunlar çok önemliydi. Bunu da zaten tecrübe etme fırsatımız olmuştu ilişkimizle başlamadan önce değil, evlenmeden önce ilişkimiz sırasında. Başlamadan önceden başladık. Doğru. Sonrasında devam ettik. Ama şu an burada keyfimiz gerçekten yerinde. Ben ilk bu tatili ara verdik diye düşünüyorum. Eğer bizim gibi siz de bir özel gününüzü kutlamak için buraya gelmek istiyorsanız, özellikle burası, yani biz burayı keşfettiğimiz için söylüyorum, kafa dinlemek ve böyle kendine bir durup düşünmek, bakmak için güzel bir nokta. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben tavsiye ediyorum. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şimdi buraya Türkiye'ye geldik hızlı bir şekilde. Biz evimizi yeni taşıdık Hamburg'a ve aslında Hamburg için yanıp tutuşuyorum şehri keşfetmek için. Çünkü yarım kaldı bir şeyler ve birkaç günlük, birkaç haftalık bir serüvenden sonra direkt buraya geldik. Ama biz geldiğimizde yaz bitmişti, o yüzden ben çok da üzülmüyorum yaz açıkçası. Bitmemişti ama yani bir gün, 2 gün güneşliyse hava, işte 5 günde ne bileyim yağmurlu falan olabiliyor tabii. Evet. Olsun yine de ya, bilmiyorum. Keşfetmek için yani tutuşuyorum. Öyle diyebiliriz. Daha oradan da çok video çıkacağız. Evet, tabii ki. Şimdi birazcık da yeme içme işlerini nasıl hallettiğimizden bahsedelim. Bulunduğumuz otelde odanın fiyatının içine açık büfe kahvaltı da dahil. Şimdi pandemi dolayısıyla açık büfe kahvaltı yasak. O yüzden masamıza geliyor kahvaltı. Ama yine de istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Yüzmeden önce şimdi güzel bir kahvaltı edeceğiz. Sonra denizin tadını çıkaracağız. Öğlenleri zaten genelde geçiştirdik değil mi? Öyle çok bir şey yemedik. Hep böyle meyve falan aldık yanımıza. Sahilde otururken biraz kreker öyle geçiştirdik. Zaten bunu Avrupa'da gezerken de yapıyoruz açıkçası. Öğlen kısmını hep böyle daha çok gezmek tasarruflu için. gezmek. Şey yapıyoruz, atlıyoruz böyle. Zaten çok da gerek olmuyor. Yüzüyorsun, güneşleniyorsun, yatıyorsun falan filan derken. 2 akşam yemeği dışarıda yedik işte. Birinde çok basit takıldık. Çok özlediğimiz için döner yedik. Yarım döner. Ayran. Çok da Almanya'dan geldik. Yani. Evet. Döner olan şehirde ama dönerler farklı tabii. Ya, Türkiye bayağı döneri farklı. değil yani. Kesinlikle değil. Yani ya da bilmiyorum. Onun yeri de ayrı diyelim. Farklı lezzet bence. Aynen, ayrı diyelim ama ben buradakini daha çok seviyorum. Onun dışında dün akşam da tabii evlilik yıl dönümümüzü kutlama bahanesi olduğu için özel bir şekilde kutladık. Bir balık restoranına gittik. Deniz kenarında falandı. Güzeldi. Yine orası da çok şık, masa falan vardı. Ortam çok güzeldi. Lambalar falan filan, böyle denizin üzerine kurulmuş iskele. Ben bayağı keyif aldım açıkçası. Böyle kendinizi şımartacak, özel hissettirecek anlara da ihtiyaç var bence. Bodrum'da her türlüsünü buluyorsunuz. O açıdan size birçok fırsatı sunuyor diyebilirim. Biz de her fırsatı açıkçası değerlendirmeye çalıştık. Ben birazcık da hijyen konusunda tekrar değinmek istiyorum çünkü
açık büfeydi, evet, kahvaltı, ama öte yandan da çatal, kaşık, servis pakette geliyordu. Tabii, Onu her da şey ifade paket. etmek gerekiyor. Her yerde ama yani. Tabii. Nereye gidersek gidelim öyleydi. Sanırım bu birazcık da hijyen kuralları gereği restoranların yapması gereken bir şey. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben de şeyi tahmin ediyorum şu anda. Acaba biz şimdi bunları anlatıyoruz ama Türkiye'den de uzak olduğumuz için insanlar belki şey diye izliyordur. Türkiye'de zaten pandemi olduğundan beri böyle. Yani belki Bence öyledir. belki de öyledir yani. Yok, zaten bilmiyorum. pandemiden dolayı öyle. Ama Almanya'da öyle değildi değil mi? Almanya'da öyle değil. Almanya'da pis sağlık. Almanya, evet. Tabii şurada bir gerçek. Almanya'da çok az nüfusu var ve o mesafeyi istediğin zaman kontrol edebiliyorsun. Gerek toplu taşımada gerek şeyde, ama burada o biraz sıkıntı. Çünkü Evet. her yer çok kalabalık ve dip dibe olmadan seyahat edebileceğin ya da işte bir restorana gidebileceğin ihtimaller az. Hele ki İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde diye düşünüyorum. Ama burası sakin. Zaten o yüzden de tercih etmiştik. Herhalde bunu 10. keredir söylüyorum ama tatile gelmekten korkanlar için söylüyorum aslında. Çünkü bu bize çok soruluyor. Dikkatli olun, nasıl yapacaksınız, tatile gidelim mi, gitmeyelim mi falan diye. İçiniz rahat etsin diye söylüyorum. Umarım biz de sağ salim evimize geri döneriz. Yani kişisel aldığınız önlemleri kendi hayatınıza uygulayarak aslında tatil gerçekleştirmek mümkün. Biz burada Evet. tekrar ben de altını çizeceğim ama paylaşımlı araba kullanmayı seçtik. Şu anda da araba sürüş deneyimimiz olmadığı için, ama aracınız varsa siz bir şekilde gidebilirsiniz. Tabii. Ya da farklı alternatifler geliştirilebilir aslında. Yeter ki kendi önlemlerinizi alın ve yola çıkmak isteyin. Bizim Bodrum'dan, Göktürkbükü'nden anlatacaklarımız bu kadardı. Zaten 2 günlük bir keşif için geldik. Ama tadı damağımızda kaldı. Daha çok keşfetmek için yine geleceğiz. Ben buna adım gibi eminim. Umarım size de güzel anları yansıtabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. like. O zaman evet, like önemli. YouTube'un bizi kutsaması için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.